Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Benim tasarladığım, sizlerin de örmemi çok istediğiniz bu şahane çiçekli bluzu yaptım, çalıştım. Gerçekten muhteşem oldu. Günlük kullanıma uygun diyemeyeceğim çünkü günlük kullanım için fazla iddialı ve fazla şık değil mi? Hem şık hem iddialı hem de bir o kadar sevimli. Ben her şeyde böyle bir tık tatlı, bir tık sevimli şeyleri daha çok seviyorum fark ettiyseniz. Bunda da mesela göğüs dekoltesi bana çok iddialı ve hoş gelen bir şey değil. O yüzden de böyle yandan omuz dekoltesiyle bence şahane oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı tabii ki çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Güzel yorumlarınız sayesinde hem videom daha fazla kişiye ulaşacak hem de benim kanalım için, projelerim için, kendimi geliştirmem için bana fikir verecek. Hem de bundan sonraki projeler için bana aslında bir nevi motive olacak. Bu şahane bluzu ördüm. Bu çiçekleri ve bu fikri tabii ki Pinterest'te gördüm. Ama kendim bu şekilde düzenleyerek farklı bir çalışma yaptım. Gerçekten şahane ve ilk kez bir YouTube kanalında böyle uzun kollu çiçekli güzel bir bluz çalışıldı. Daha önce zaten çapraz tek askılı modelini yapmıştım. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Çünkü bu bluzu çalışırken de ondan yararlanacağız. Çiçeklerin yapımını detaylı olarak anlattığım için bu videoda bunu anlatmadım. Diğer detaylarda çünkü zaten yeterince boğuştum. Neyse çok fazla konuşmayalım. Her zamanki gibi S bedenine göre çalıştım. Kendi bedenime göre çalıştım. Arka kısım düğmeli. Düğme detayları yaptım bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu, hoş bir çalışma oldu. Böyle tam vücuda oturan tatlı cici bir bluz oldu. Sarma iplik kullandım, pamuklu sarma iplik. Ne kadar kullandığımı tam bilmiyorum ama tahmin olarak 300-400 gram civarıdır diye düşünüyorum. Bu renk tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle rengarenk cıvıl cıvıl çalışabilirsiniz. 2 milim ve 3 milim tığ kullandım. Zaten videomda bütün detaylar mevcut. Bu ve bütün diğer projelerimin detaylı görsellerini Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Oradan da beni lütfen takip etmeyi unutmayın. Daha fazla konuşmayalım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, şimdi ben 160 zincir çektim ve 160 zincir üzerine modelimi kurdum. Şimdi bunu da belli bir mesafede ördüm. Bakın şöyle esneme payı olan bir model. Üste doğru modele devam ettiğimiz zaman esneyecek. O yüzden şöyle esneme payını düşünerek bakın. Bunu dikkate alarak şöyle bir boyunun ölçüsünü vereyim size. Böyle 29 santim. Şöyle en ölçüsünü de vereyim. Esneme payı kesinlikle var. Şöyle mesela yaptıkça daha çok esneyen bir model. Bu da 67 santim. Bu tam olarak şu an vücudumu sarmıyor. Ben modeli bitireceğim. Arka kısmını daha sonra kenarlardan trabzan geçip böyle düğmeli yapacağım. O aşamada mesela dar olursa 2-3 santim file yapıp sonra trabzan da yapabilirim. Yani bunu sonrasında artırabiliriz. O sorun değil. Önemli olan modeli kurup o formu verebilmek. Verdikten sonra arkayı düğmeli yapacağım için o kısımda sıkıntı yok. Şimdi şöyle bakın, tekrar esneme payını görüyorsunuz bakın modelin. Onu dikkate alarak yapıyorum ben. Üzerime de denedim. Evet bakın, üst kısım 68 santim çıktı. Şimdi bunu tam üzerime denedim ve şu kısımlar sağ ve sol, bakın benim koltuk altı kısmıma gelen kısımlar, yani koldan yukarı doğru ayırdığım kısım, bu kısımlar. Şu kısımda tam göğüs ortası. Şimdi burası sağ taraf olacak, burası sol taraf olacak. Bir tarafını yukarı doğru giderek öreceğiz. Diğer tarafını boş bırakacağız. Yani tek omuz olacak. Şimdi bu aşamada evet, şimdi ben sağ omzumu yukarı doğru çıksın istediğim için bakın şöyle önüme koydum. Sağ tarafı öreceğim. Şimdi ayırdığım noktadan bunu şöyle santim olarak da ölçüsünü vereyim sizlere. Bakın esneme payı çok var. Şu an esnemeyen, hani esnetmediğim haliyle paylaşıyorum. Tam olarak 32 santim. Buradan şöyle 16 santimlik kısmını ayırdım. Şimdi hemen ayracımın bulunduğu noktadan ipimi şöyle sabitliyorum.
Evet. Ve ilk kısma hemen şöyle 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlk filemi yapıyorum. Devam ediyorum. 3 zincir. 2. Diğer ayraca kadar filelerimi yapıyorum. 3. 4. Evet, ayracıma geldim. Şu an 12 tane filemi yaptım. Ayracımı çıkarıyorum. Ve 13. filmi de buraya yapıyorum. Şimdi bakın, bu orta kısımdan yukarı doğru V çıkacağız. Yani yaka örüntüsü yapacağız. Ama kol kısmından yaka örüntüsü yapmayacağız. Yani sağ taraftan ayracımın bulunduğu yerden hiçbir şekilde kesme yapmadan düz devam ederken bu taraftan kesme yapacağız. Şimdi dönüyorum. İlk sıra olduğu için şöyle kesme yapmadan 3 zincir çekiyorum. İlk filemi batıp sıramı normal tamamlıyorum. Burada kesme yapmıyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Ayraç noktamdayım. 3 zincirimi çekiyorum ve direkt filenin ortasına batıp kapatıyorum. Burada kesme yapmıyoruz. Dönüyorum, yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve filelerimi bu son fileye kadar örüyorum. Orada kesme yapacağız. Son fileyi örmeyerek birinci kesmemizi yapacağız. Evet, bakın son fileye geldim. Şimdi bunu örmüyorum. Çeviriyorum örgümü ve bir tane kesme yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve bütün filelerimi modelime uygun şekilde dolduruyorum. Burada bir tane kesme yaptık. Daha kesme yapmıyoruz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Geldim sıra sonuna. Burada kesme yapmıyorum. 3 zincirimi çekiyorum ve fileme direkt batıyorum. Ne demiştim? Kol kısmında, kol altı kısmında, ayrıcın olduğu kısımda kesme yapmıyoruz. Dönüyorum şimdi. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve buraya kadar, bakın son fileye kadar hepsini modelime uygun şekilde örüyorum. Son filede kesme yapacağım. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın son filem var. Burada direkt örgümü çeviriyorum. Bu şekilde bir tane kesme yaptım, bakın. Şimdi ilk fileme yine 3 zincirle giriyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda kol altında kesme yapmıyoruz. Burası düz çıkıyor. Evet, geldim kol altına. Bakın şurası koltuk altı oluyor. Çevirdim. Burada kesme yapmıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve filelerimi yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Şurada bakın son fileye kadar araları örüyorum. Burada kesme yapacağım. Evet, geldim yine yaka kesmesine. Bakın son fileme girmedim. Bu şekilde 1, 2, 3 kez kesme yapmış olduk. Şimdi çeviriyorum. Yine 3 zincirle çıkıp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu mantıkla ben biraz daha kesmelerimi yapacağım. Üzerime deneyerek öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç sıra kesme yaptım, onu sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın ben kesmelerimi yaptım. Şöyle sayayım kaç sıra kesme yapmışım. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıra kesme yaptım. Ardından da şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bunun tam zıttını yapacağız. Nasıl zıttını yapacağız? 14 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Sonra 2 sırada bir artırma yaparak aynı bu tarafta kol altı normal düz devam edecek. Yani sırta gelen kısımda bu öne gelen kısımla aynı olacak. Şimdi ben aynı şu mesafede, şu uzunlukta arkası için öreceğim. Bu arada şöyle esneme payı çok var, bakın. Giydiğimizde böyle esneyecek. Ama şöyle masada duran haliyle ben size santim olarak ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Böyle tam 17 santim. Şimdi şu mesafeyi, yani şu kısmı, 10 santimlik kısmı örüp geliyorum. Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde bu kısmı öreceğim. Burada bakın omuz yüksekliğiniz de önemli. Eğer omuzlarınız çok düşükse bu mesafe azalacaktır. Yüksekse daha artacaktır. Bunu tamamen üzerinize deneyerek kontrollü bir şekilde gidin. Evet, bakın düz bir şekilde ördüm. Şöyle katladığımda bu şekilde görünüyor. Zaten esneme payı olan bir model olduğu için daha fazla örmeyeceğim. Şimdi bakın artık artırmaya geçiyoruz. Çünkü arka kısma döndük ya. Burası da sırt kısmına denk gelecek ya. O yüzden de şurası koltuk altı, oraya geçiyoruz. Orada artırma eksiltme yok. Oraya düz devam edeceğiz. Diğer taraftan şuradan bakın kesme yaptığımız kısımdan şimdi artırma yapmaya başlayacağız. Artırmayı nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Şuradan 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım bakın. İlkine battım. Normalde bir sonraki filemizi 3 zincir çekip nereye yapıyorduk? Bir sonrakine yapıyorduk, buraya. Ama şimdi ben artırma yapacağım için bakın direkt şuradaki birleşim noktasına giriyorum. Burada ne yapıyorum? Buraya batarak bir kısma 2 tane file yapıyorum. Bir tane artırmış oluyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum ve orta noktaya batarak normal devam ediyorum. Normalde kaç tane filem vardı benim? 9 tane filem vardı. Bu sırada şurada 2 tane yaptık. Ona çıkardım. Şimdi sıramı artık artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ettiriyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi ilk şöyle son fileme batıyorum, pardon, ve sabitliyorum. Şimdi dönüyorum. Bakın bu kısım koltuk altı kısmımızda ayraç yerleştirdiğimiz, burada kol kısmıydı. Yani bu kısımda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi şurada da artırma yaptığımız için bu sırada artırma yapmıyoruz. Sadece sıra başında yapıyoruz. O yüzden bu sırada normal filelerimi olduğu gibi örüyorum. Yani artırma, eksiltme vesaire yapmadan direkt örüyoruz. 10 tane filem vardı. 10 tane filemi normal örüyorum. Evet, bakın 10 tane filemi ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Ne yapıyorduk? Sıra başında artırma yapıyorduk. Sağ tarafta ayraç olmayan kısımda. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın direkt bulunduğum noktaya batıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi artırma yapacağım için yine 3 zincir çekiyorum ve buradaki ilk sık iğne boşluğuna giriyorum ve filemi buraya yapıyorum. Ne yapmış olduk? Bu şekilde bir tane file artırmış olduk. Sıra sonunda filemizin toplamda 11 tane olması gerekiyor. Arka tarafta 11 fileyi normal düz öreceğiz. Ön tarafta yine artıracağız. Bu şekilde başlangıçtaki filemize ulaşıncaya kadar aynı işlemi tekrar edelim. Başlangıçtaki filemize ulaşınca bitireceğiz ve dikeceğiz. Belki de örerek birleştiririm, bilmiyorum. Umarım mantık anlaşılmıştır. Bu şekilde eksiltmenin tam zıttını yaparak artırmalar yapacağız. Evet, bakın ben ördüm, şimdi artırmalarımı yaparak geldim. 200 sırada 13 tane filem olduktan sonra, çünkü burada saydım 13 tane file ayırmışız. Öyle daraltmaya başlamışız, kesmeye. Şimdi burada da artırmalarımı yaparak 13 tane fileye geldim. 13 tane fileye geldikten sonra da şurada 3 sıra normal filelerimi yaptım. Bir tık daha geniş olsun diye. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Birleştirmeyi şöyle göstereceğim. Bakın şu kısma ben bir model geçtim, yan kısmına böyle. Şimdi hem daha rahat giymemizi sağlayacak olacak vücudumuza, hem de böyle daha farklı güzel bir duruş olsun diye şu kısımdan file geçtim. Kenar kısımdan da düğme kısmı yapacağım. Şimdi şuradan başlayacağız. Bakın burada filemiz en son, bakın şuradaki file.
Yani yan ördüğüm filenin kenarından başlayacağım ve böyle 13 tane fileyi birleştireceğim. Bu kısımda şöyle kol altı kısmı kalacak. Şimdi hemen başlıyorum. Kısmın yapılışını da bu tarafta göstereceğim zaten. Yani birleştirmeyi direkt şuradan yaparak başlıyoruz. Kenar kısmını sonra öreceğiz. Ben bu kısmı denemek için ördüm. Şimdi bakın, normal modelimizin bittiği file kısmından başlıyorum. Normal filemin bittiği kısım şurası. Buraya batıyorum. Birleştirme yapacağım. Bakın şu düz tutalım. Eğri birleştirme yapmayalım. Kol şöyle olacak. Buradan şöyle batarak önce bir sabitliyorum. Ardından da bakın şu şekilde ya. Şimdi iki zincir yaparak birleştireceğim. Bir kol çıkardığımız kol kısmına batıyoruz, filemizi yapıyoruz. Bir beden kısmına 2 zincir. Bakın şimdi kol kısmına batıyorum, filemi yapıyorum. Bakın böyle daha düzgün oldu. 2 zincir karşıya. Bu şekilde filelerimi karşılıklı birleştiriyorum. Şöyle şöyle birleştirmiş olacağız. Şurası birazcık koltuk altı mesafesi bırakacağız. Şu filelerimizi böyle birleştireceğiz. Şimdi bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet bakın, birleştirmeyi yaparak geldim. Son bir tane filem kaldı. Onun da şöyle dış tarafına batıyorum. Kaydırıyorum. Sonrasında sabitliyorum. Zaten bu kısımdan keselim hemen. Evet, zaten şu kısımlardan da sık iğne geçerek bu görünümü düzelteceğiz. Bu kısımlardan da bakın, şimdi burası arkası oldu. Şöyle file kısmıyla ne yaptık? Birleştirdik. Şurada yaptığım işlemi direkt kola geçmeden burada yapmak istiyorum. Onu da hem de size göstermek istiyorum. Şuradaki ipten direkt ipime bağlayıp başlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki direkt ilk fileme giriyorum. 3 zincir, bir sonraki file. Direkt iç kısımlarına batıyorum bakın. 3 zincir şöyle açtım bakın. Şöyle filenin direkt içine girip sabitliyorum. Şimdi şu kısmı yatay örmüştük. Bu kısmı dikey yapacağız. Arkada böyle farklı bir model oluşturmak için. Bakın bir sonraki filenin içerisine giriyorum. 3 zincir, bir sonraki filenin içerisine giriyorum. Bu şekilde şimdi şöyle alt kısma kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın şurası alt kısım olacak. Burası arka yan. 3 zincir sıradaki fileye ve 3 zincir şöyle alt kısımdan en sona batarak sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi dönüyorum. Artırma, eksiltme vesaire yapmadan bütün filelerimin içerisine yine 3 zincir yapıp filelerimi yapacağım. Bakın direkt 3 zincir ve fileme sabitliyorum. 3 zincir ve filemin içine sabitliyorum. 3 zincir filemin içerisine sabitliyorum. Şimdi bu şekilde. Şurada bakalım kaç sıra örmüşüm. Bakın, birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 sıra öreceğiz. Daha sonra da kenar kısmından sık iğne ile devam edeceğiz.
Evet, filelerimi ördüm. Şöyle saydığımda 7. sıradayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıra. Son sıramı da kapatıyorum. Bunu beden genişliğinize göre daha geniş de yapabilirsiniz. Üzerinize deneyin. Birisi arkanızdan tutsun. Ucuca geliyor mu şu kısımlar, yaklaşıyor mu ona baksın. Ona göre beden genişliğinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sık iğne geçeceğim. Bir zincirle yukarı çıktım. Boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına 1. Filelerin içerisine 2 sık iğne. Birleşim noktasına 1. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tamamlayarak boydan boya bakın. Buradan başladık ya. Bu noktaya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıyorum ve bir sıra daha her yaptığım sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Diğer sırada ilik açacağız. 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Sonra ilik açacağız. Evet, 2 sıra sık iğne gözüme az göründü ve bir sıra daha geçtim. Toplamda 3 sıra sık iğne geçtim. Şimdi ilik açacağız. Bu arada bakın şu kısım daha geniş duruyor. Bunun sebebi şu filelerin yığım yığım olması. Kenarlardan sık iğne geçince bu kısımda toplanacak. Şimdi benim 5 tane düğmem var. Düğmelerim de bu arada bu ürün yanında yokken aldım ve renk tonları uymuyor ama artık olsun, yapacak bir şey yok. Şöyle yerleştiriyorum. O kısımlara ayraç takacağım ve o kısımlardan ilik açacağım. Bakın şöyle. Direkt bu kısımlara ayraçlarımı takıyorum. Burada kaç tane düğmeniz varsa ona göre yapın. 5 tane düğme yeterli oldu. Düğmeler şimdi küçük olunca çok olması gerekiyor. Büyük olsa 2 tane düğme de belki yeterli olacaktı. Evet. Bir de şuraya takalım. Evet, şimdi düğmeleri alabiliriz. Gelelim ilik açmaya. Evet, şimdi yine bir zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı çektim. Gevşek çekmedim. 2 tane sık iğne boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet, geçiyor içerisinden. Şimdi diğer ayraca kadar ara noktaları sık iğne ile geçiyorum. Evet, şimdi yine ayracımı çıkardım. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Evet, iliklerimi açarak sıra sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5'i de buraya yaptım. Şimdi sonra da şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi bakın çeviriyorum örgümü. 3 sıra daha sık iğne yapacağız. Bu ilikten sonraki sık iğneyi göstereceğim. Sonra 2 sıra zaten aynı şekilde tekrardan ibaret olacak. Oralarda sıkıntı yok. Bakın her sık iğne boşluğuna birer tane sık iğne yaptım. Şimdi geldim ilik açtığımız yere. Burada kaç tane sık iğneyi zincire çevirmiştik? 2 tane. Buraya yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Devamında yine sık iğnelerimin üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde iliğimiz oluştu. Eğer düğmeniz daha büyükse
4 zincir çekin. Daha büyükse 5 zincir çekin. Bu tamamen size kalmış. Bakın bu şekilde sık iğnelerin üzerine sık iğne geçiyorum. Burası düğmeleri yerleştireceğimiz yer olduğu için burada gevşek yapmıyorum. Bakın sık iğneleri minik minik yapıyorum sağlam olsun diye. Yumuşak olursa düğmeler takılınca arada ayrıklık oluşur ve hoş olmaz. Tekrar iliğe geldim. İliğin içerisine giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Kalanlarını yine her sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ardından da 2 sıra daha sık iğne yapıp geliyorum. Evet, düğmelerimi diktim, yerleştirdim. Şimdi artık bluzumuzun formunu vermiş olduk. Arka kısımdan düğmeleyip birleştireceğiz. Çevresini de, kalan kısımlarını da, şöyle alt kısımdayım şu an. Sık iğne geçiyorum. Yine aynı şekilde filelerin içerisine 2 tane sık iğne, birleşim noktasına 1 sık iğne şeklinde bütün çevresini sık iğne geçiyorum. Evet, sık iğne yaptıktan sonra bakın kenar kısımlarını sık iğne geçtikten sonra gayet güzel bir form aldı. Alt kısımlar özellikle ben tam bele oturan bir form istediğim için bu benim için yeterli oldu. Düğme kısımlarını da görüyorsunuz. Bu kenar kısımlarından, üst kısımlardan da filenin bütün çevresinden sık iğne geçiyoruz. Evet, şimdi geldik artırma eksiltme yaptığımız kısımlara. O oluşan merdiven gibi görünümü de aralara çakma trabzan veya trabzan yaparak düzelteceğim. Şimdi sık iğne ile ilerliyorum. Aralarda çok boşluklar olduğu zaman öyle o merdiven görünümü olmasın diye çakma trabzan ve trabzanla geçeceğim. Bakın geçişimiz bu şekilde askıya. Arka kısımdayız şu an. Bu şekilde sık iğnelerle ilerliyorum. Bu kısımda zaten merdiven görünümünü olduğu kısma gelinceye kadar diğer kısımlara düz sık iğne yapıyoruz. Evet, merdiven görünümünün olduğu kısma geldim. Şimdi burada yine sık iğne ile çakma trabzanla kapatacağım arayı ama bilmeyenler için şöyle göstermek istiyorum. Bakın başını doladım. 3 ilmeği tek seferde aldım ve çakma trabzanla geçtim. Şimdi bakın ikili trabzan yapıyorum o aradaki tümseyi kapatmak için. Yine ikili trabzan ve çakma trabzanla kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde çok tümsek olan kısımlara ikili trabzan, sonra çakma trabzan, sonra sık iğne şeklinde çevresini geçiyorum. Evet, alt kısımlardan ve bakın üst kısımlardan güzelce sık iğnemi geçtim. Arka görünüm burası. Bakın şöyle de düğmelerimi yerleştirdim. Üzerime de denedim. Tam oldu. Ben zaten üstte oturan bir model istiyorum. Bu modelde bol bir duruş hoş durmaz. Bakın bu şekilde. Yani bol duruş da isteyen yapabilir ama daha şık bir model olduğu için salaş bir duruş. Benim şahsi fikrim güzel durmaz. Bakın bu şekilde düğmelerimizi de yapıyoruz. Şimdi şöyle önü çeviriyorum. Tek omuz yapacağız. Şöyle bakın yine
çiçeklerimden yaptım. Çiçeklerimden yerleştireceğim ön kısmını, ardından da kola başlayacağız. Şöyle bakın, çiçeklerimi diğer videomda detaylı olarak yapımını anlatmıştım zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Aynı çiçeklerden yaptım ve aynı şekilde kullanacağım. Şimdi bu çiçekleri yerleştireceğim. Ardından da kol detayıyla devam edeceğiz. Evet, çiçekleri yerleştirmeden önce ben kolu çıkacağım hemen. Çiçekler çünkü kola çıkmamızı engelleyecek. Bakın, tek askılı kısımdan kol çıkacağız. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Buradan hiç sık iğne geçmeden direkt bakın şöyle kol altı kısmından başlayalım. Kol altı kısmından şöyle herhangi bir boşluğa batıyorum. Buradan 3 tane zincir çekiyorum ve filelerimin etrafını geçiyorum. Şu başlangıç noktamıza bir tane ayraç takalım. Unutmayalım. Bakın, bütün çevresini herhangi bir artırma eksiltme yapmadan şöyle 3 zincir ve filenin ortasına sabitle şeklinde dönüyorum. Evet, kolun bütün çevresini dönerek şöyle bakın başlangıç noktama geldim. Bu kısımda da şöyle birleştirme yapıyorum. İlk başladığım filenin şöyle dip kısmına batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Şimdi tekrar bir üst sıraya çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum ve filelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde belli bir uzunlukta filelerimi yapacağım. Sonra kol detayına tam üzerimde giyip bakacağım. Gerekli bolluk gerekiyor mu ona bakacağım. Ona göre artırma yapacağız. Şu an için artırma eksiltme yapmadan belli bir sıra döne döne filelerimin üzerinden filelerimi yapacağım. Tamam, şunu çekeyim. Evet, şimdi kolu şöyle 5 sıra artırma eksiltme yapmadan ördüm ama daha dökümlü, daha bohem bir kol istediğim için bakın şöyle koltuk altı kısmına geldiğim zaman 3 milim tığa geçiyorum. Daha dökümlü olsun istiyorum. Daha bohem ve vücuttaki o kapalılığa gerek yok kolda. Daha delikleri büyük olabilir. Şimdi bu noktada bakın tam koltuk altı kısmında 3 tane aynı noktaya tekrar zincir çekerek fıstığımı yapıyorum. Burada ne yapıyorum aslında? Bir tane artırma yaptım. Bakın normalde buraya battık ama ben ikinci kez batıyorum ki artırma yapıyorum. Efendim canım. Tamam. Yapacaksın anne. 3 zincir batıyorum. Şimdi burada bir tane artırma yaptık. Bir sonraki sırada da aynı şekilde yine bu kısma şöyle bakın ayrıcımı takacağım, artırma yapacağız. Şöyle kolun daha dökümlü olmasını istediğim için bu kısımlarda artırma yaparak gideceğiz belli bir mesafede. Diğer kısımlarda artırma yapmıyoruz. Direkt 3 zincir ve sabitliyoruz. Dediğim gibi daha dökümlü olsun istediğim için 3 milim tığa geçtim. Kolda yani vücuttaki gibi çok sıkı olmasına gerek yok. Vücutta çok iç göstermesin diye sıkı yapmıştım. 2 milim tığ kullanmıştım ama burada öyle bir şeye gerek yok. O yüzden de 3 milim tığ ve daha gevşek fileler yapıyoruz. Evet, döndüm geldim bakın çevresine. Ayracımın olduğu noktadayım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi tam ayracımın olduğu kısma 2 tane file yapacağım. Bakın normal bir tane filemi yapıyorum. Ayracımı çıkarmadım. Aynı noktaya 3 zincir çekiyorum ve bir tane daha
file yapıyorum. Bu şekilde ne yapmış olduk? Yine artırma yapmış olduk. Şimdi bakın şöyle zaten direkt koldaki genişlemeyi görüyorsunuz. Bir kez daha artırma yapacağım. Şimdi bir kez daha dönüp geleceğim. Bir kez daha artırma yapacağım. Sonrasında duruma göre yeterli olacak mı olmayacak mı ona karar vereceğim. Şimdi doğaçlama ördüğümüz için bu yüzden deneme yanılma yoluyla gidiyorum. Evet, tam yine artırma noktama geldim kol altına. Şimdi ilk fileme normal artırma yapılmış kısımdan normal bir tane file yapıyorum. İkinci fileme önce bir file yapıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum ve bakın aynı noktaya, aynı filenin içerisine bir tane daha giriyorum, file yapıyorum. Bu şekilde bakın şöyle baktığım zaman yeterli derecede bir genişleme var bakın. Şöyle bedenden sonra, o darlıktan sonra kollarda yeterli bir genişlik var. Şimdi ben bunu belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne yapacağız? Birlikte devam edeceğiz. Artırma eksiltme yapmadan her bir fileye birer tane file yaparak devam edeceğiz. Evet, son yaptığım artırmadan sonra düz bir şekilde ördüm ve kolu bakın şu kısım neden bu kadar geniş, böyle İspanyol gibi duruyor. Aslında buralar da böyle ama file böyle kendini çeken bir model olduğu için uç kısımlarda şu açıklıktan dolayı daha esnek görünüyor. Şimdi ben buranın santim olarak şöyle bakın çok esneme payı olan bir model ama şöyle normal haliyle santim olarak ölçüsünü paylaşacağım sizlerle. Kaç santim ördüm? Evet bakın tam 50 santim ördüm. Şimdi artık lastik kısmına geçebiliriz. Tam kol altında olduğum kısımdan lastiği yapmaya başlayacağım. Lastik için kesme yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bakın 2 tane filem var önümde. Önce birincisine şöyle giriyorum. Sonra ikincisine giriyorum. Bakın 2 fileye aynı anda girdim. İçinden geçirdim ve tek bir file yaptım. Burada ne yaptım? Bir tane kesme yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bakın sıradaki fileye giriyorum. Bekletiyorum. Bir sonrakine giriyorum. 3 ilmeğimi toplayıp sabitliyorum. Bakın. Burada da ne yaptık? Yine 2 fileyi bir fileye düşürdük. Bu şekilde 2 fileyi bir fileye düşürerek sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Önce buna giriyorum, sonra sıradakine giriyorum ve ikisini bir toplayıp file yapıyorum. Bakın burada ne yaptı? Direkt bir büzüşme oldu. İstediğimiz şey bu zaten. Kolda şöyle balon kol gibi bir büzüşme istiyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum ve düşürüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet bakın sıra sonuna kadar hepsine aynı işlemi uyguladım ve şöyle baktığımız zaman şu daralmayı görüyorsunuz. Bu balon kol formunu vermiş olduk. Şimdi en son başladığımız kısma geldikten sonra hiçbir değişiklik yapmadan 3 zincir ve filelerime batarak belli bir uzunlukta öreceğim. Bu da bizim lastiğimiz olacak. Bakın direkt 3 zincir ve sıradaki filenin ortasına batıyorum. 3 zincir filenin ortasına batıyorum. Bu şekilde döne döne artırma eksiltme yapmadan bu kısma lastik öreceğim. Belli bir uzunlukta öreceğim lastiğimi. Ne kadar ördüm, kaç santim ördüm onu sizinle paylaşacağım. Evet şimdi bakın şöyle küçük bir lastik yaptım. Çok büyük uzun bir lastik istemiyorum. Şöyle çünkü tombiş koldan sonra, geniş koldan sonra böyle minik bir lastikle o büzgüyü vermek istiyorum. Kaç santim örmüşüm hemen söyleyeyim. Şöyle bakın 5 santim örmüşüm. Bu yeterli benim için. Şimdi hemen son bir işlemimiz kaldı kolumuzda, onu yapıyoruz. Bütün boşluklara sık iğne geçiyorum. Filenin arasına 2 tane, birleşim noktasına bir tane sık iğne. Bakın. Filenin orta kısmına 2 sık iğne, birleşim noktasına bir sık iğne. Şimdi bu şekilde bütün çevresini
sık iğne geçiyoruz. Bakın. Bu şekilde olacak. Yani şu görüntüdense böyle bir bitiş yapıyoruz. Evet, kolumuzun bir tanesi bitti. Şimdi sıra diğerinde. Geldik esas zor kısma. Bu kısımdan inşallah alnımın akıyla çıkacağım. Şimdi bakın tam şu köşe noktadan şöyle bir ayracımı takıyorum. Sonrasında şöyle örgümü çeviriyorum. İpimi sabitliyorum. Şimdi bakın örgünün ön yüzünden şu ayracı taktığım tam köşe nokta var ya, onun şöyle bir iki file önünden ipimi sabitliyorum. Kaydırıyorum ve 3 zincir çekip ilk filemi bu noktaya batıyorum. 3 zincir çekiyorum ikinci noktaya. 3 zincir çekiyorum tam köşe noktaya, ayracı taktığım yere. Üçüncü filemi buraya yapıyorum. Bakın 1 2 3 tane filem oldu. Şimdi 3 zincir, dördüncü filem ve 3 zincir, beşinci filemi yapıyorum. Şimdi buraya bakın 1 2 3 4 5 tane file yaptık. Şöyle uzunca bir zincir çekiyorum. 8 9 14. Evet, 60 tane zincirimi çektim. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi üzerime denedim. Şu noktaya getirdim. Bakın. Şöyle ve bu genişlik benim için yeterli oldu. Şimdi bunun çevresinden file geçerek kolu öreceğim. Bunu da şöyle santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. Kaç santimmiş? Evet, toplam 29 santim. Şimdi bakın. En son zincirimi çektikten sonra şöyle bakın. Şu noktaya, şurada 5 tane file yapmıştık ya, burada filenin başlangıç noktasına batıyorum ve sabitliyorum. Ardından döndürüyorum ve yine 3 zincir, burası koltuk altı olacak, burayı da örüyorum, filemi tekrar fileme batıyorum. 3 zincir, fileme batıyorum. 3 zincir, fileme battım. 3 zincir, fileme battım. 3 zincir, fileme battım. Şimdi bakın geldik zincirlerin üstüne. Şimdi buraya da iç kısma batmamız gerekiyor zincirin. O yüzden küçük tığımı alıyorum. Evet, küçük tığımı aldım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şuradan 2 tane atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Ve buraya bir file yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 zincir atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya bir file yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya bir file yapıyorum. Bu şekilde zincirin bütün çevresini file ile geçiyorum. Zinciriniz çok geniş olduysa bir tane atlayıp da yapabilirsiniz. Normal olduysa 2 tane atlayın. Evet, bu şekilde bütün çevresini geçiyorum. Evet, zincirin bütün çevresini geçtim bu şekilde. Şimdi sona geldim. Yine 3 zincir çekiyorum ve şöyle ilk başladığımız filenin kenar kısmına batıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şöyle ön kısımdan döne döne öreceğiz artık. Bunun için şöyle çeviriyorum. Kaydırarak şu ön noktaya geliyorum. Yani şöyle halkanın düz kısmında olmam gerekiyor. Bakın. Döne 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 bunu genişleteceğiz.
Şimdi 3 sıra her filemin içerisine birer tane, 3 mü 5 sıra pardon, diğerini 5 sıra yapmıştık artırma yapmadan. Her filemin içerisine birer tane file yaptıracağım. Sonrasında diğer kol altında yaptığımız gibi bunun da kol altında yine artırma yapacağız. Orada kaç tane artırma yapmışım ona göre bakacağız. Şimdi bakın, zincire geldiğimiz zaman da yine filelerin iç kısımlarına batıyoruz. Burada farklı bir işlem yok. İlk filelerimizi oluşturduktan sonra yine filelerin orta kısımlarına batarak diğer filelerimizi yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi ben belli bir mesafede öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bakın şimdi ben 5 sıra artırma eksiltme yapmadan ördüm. Şöyle bakın, kol oyuntumuzu vermiş olduk. Kol formumuzu vermiş olduk. Bundan sonra dümdüz örmeye devam edeceğiz ama şimdi burada omuzdan düşmesin, böyle bir otursun diye artırma yapmadım. Şurada yaptığımız gibi burada 6 sıra yapmışız. Onu saydım. Tam kol altından her sırada birer tane artırma yaparak, yani aynı fileye ikişer defa batarak burada da aynı şekilde genişliğe erişeceğim ki kol uzadıkça şu genişliğimiz aynı olsun. Şimdi ben bir tanesini göstereceğim. Bu işlemi 6 kez yapacağız. Bakın, tam kol altına geldiğim noktada, şu birleşim noktasında orta noktadayım. Bu arada büyük tığıma geçtim. Şöyle. Bakın, tam orta noktadayım. Filemi normal yaptım. Şimdi normalde 3 tane zincir çekip bir sonrakine batmam gerekiyor, değil mi? Bu noktaya batmam gerekiyor ama bu noktaya batmıyorum. Artırma yapacağım için aynı noktaya giriyorum ve buraya bir tane daha file yapıyorum. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Şimdi bu işlemi 6 sıra tekrar edeceğiz. Daha sonra da kolu düz bir şekilde öreceğiz ve lastik kısmına geleceğiz. Bundan sonrası diğer kolla tamamen aynı. Sadece başlangıcımız farklı. O çünkü omuzdan çıkıyordu. Bu direkt göğüs kısmından omuz oluşturup yapmış olduk. Şimdi bakın, burada yaptığımız artırmayı bunu birinci sıra sayıyoruz. 6 kez tekrar edeceğiz ve yeterli genişliğe eriştikten sonra döne döne artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Evet, bakın bu kolu da ördüm düz bir şekilde. Şöyle düz bir zemin üzerine koyuyorum. Bakın, o birleştirme kol altı kısmımızı görüyorsunuz. Üzerine kolu geçtik. Şimdi diğer kolu da düz bir zemin üzerine koyuyorum ve ölçüyorum. Burada aynı ölçü, aynı uzunluk olması bizim için önemli. Bakın, düz bir şekilde tutup ölçüyorum ve diğeriyle aynı kısma geldiği zaman aynı şekilde lastik ucunu yapacağım. Ne yapıyorduk? Filelerimizi atlayarak birleştiriyorduk ve kesme yapıyorduk. Önce ilk fileye batıyorum, sonra ikincisine batıyorum. İlmeği çıkarıp ikisini birlikte topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Önce ilk fileme batıyorum, sonra sıradakine batıyorum. İkisini birlikte topluyorum ve tek fileye düşürüyorum. Bu şekilde kesme yaparak lastik kurulumumuzu yapıyoruz. Ardından zaten diğer kolda göstermiştim. Lastiğimizi örüyoruz. Evet, lastiği belli bir uzunlukta ördüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Şöyle santim ölçüsünde vereyim hemen size. Birebir ölçü isteyenler için. Şöyle bakın. Tam 7 santim uzunluğunda. Şimdi kapanışı da sık iğne ile yapacağım. Daha sağlam ve daha güzel dursun diye. Şimdi bakın, en son filemi yaptıktan sonra şuradaki sık iğne boşluğuna giriyorum ve ilmeğimi kaydırıp burada bir birleştirme yapıyorum. Sıradaki fileye giriyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Birleştirme noktasına giriyorum. 1 sık iğne. Sıradaki fileye giriyorum. 2 sık iğne. Birleştirme noktasına giriyorum. 1 sık iğne. Bu şekilde bütün kol lastiğinin çevresini sık iğne ile geçiyorum. Bakın, görüntümüz bu şekilde olacak. Boşluğa giriyorum.
2 sık iğne, 3 zincirlik kısma, birleşme noktasına giriyorum. 1 sık iğne. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bakın, ilk yaptığım sık iğneye şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum, sabitliyorum ve kesip temizliyorum. Evet, kollarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın, bu sonradan eklediğimiz kol. Şöyle üzerine de yapraklar yaptım. Şimdi bu yaprakların yapımını da sizlere göstereceğim. Belki sonrasında şuralara yaprakla çoğaltabilirim. Şu an video çekmek için bu görüntü benim için yeterli oldu. Şöyle bakın, beden kısmına da yine çiçeklerimden kondurdum. Bu çiçeklerin yapımını diğer videomda detaylı olarak anlatmıştım. Bu videomda göstermeyeceğim. Çok uzun bir video olmasın diye. Şöyle bakın, diğer kolumuza da yine yaprakları serpiştirdim. Çok tatlı ve güzel oldu. Bu kolumuz da bu şekilde. Şimdi şu yaprakları nasıl yaptım? Hemen onu size göstermek, anlatmak istiyorum. Evet, zincir çekerek başlıyorum. Ay, büyük tığımı aldım yanlışlıkla. Küçük tığımı alalım. Evet. Şimdi 14 tane zincir çekiyorum. Bu zinciri 18, 16 vesaire de yapabilirsiniz. Yaprağınızın boyutu nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Şimdi ben 14 zincir üzerinden göstereceğim. Mantık aynı şekilde ilerliyor zaten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın. Bir önceki zincire giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Sıradaki zincire giriyorum. Şöyle ilmek çıkarıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekerek bir tane çakma trabzan yapıyorum. Şimdi doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Zincir boşluğuna. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlerlememiz nasıl? Sık iğne, çakma trabzan, ikili trabzan. Doluyorum. Bir kez daha ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı 2 tane yaptım. Sık iğne, çakma trabzan, 2 tane ikili trabzan. Şimdi doladım. Bakın, bir kez doladım. Batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ama bir kez dolayarak. Şimdi 2 kez doluyorum. Sıradakine giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Yine doladım 2 kez. Giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, üçlü trabzanım 3 tane oldu. Birini tek sefer doladık, diğer ikisini 2 sefer doladık. Yine doluyorum 2 sefer ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum dolayarak. Şimdi bakın, şuradan sayıyorum. Ne yapmıştık? Bir sık iğne, bir çakma trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan, bir de tek sefer dolayarak yaptığımız üçlü trabzan vardı. Başlangıcımız bu şekildeydi. Bir kez doluyorum ve tam tersi şekilde bitiriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Doladığım sıradakine giriyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci, ikinci ikili trabzanım ve ikinci ikili trabzanım. Bakın, mantık aynı. Başlangıçla bitişimiz aynı olacak. Doluyorum, sıradakine giriyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü bakın tek seferde toplayarak bir tane çakma trabzan yapıyorum. Şimdi dolamadan direkt giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, yaprağımızın bir tarafını bitirmiş olduk. Şimdi son yaptığım sık iğnenin içerisine giriyorum. Bir tane dönüş için, bir tane de buradaki sık iğnenin karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi karşısına da burada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Buradaki sık iğnenin karşısına sık iğne yaptım. Doladım. Şimdi çakma trabzanın karşısına geliyorum. Üçünü tek seferde topluyorum ve çakma trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şimdi ikili trabzanın karşısındayım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine ikili trabzanın karşısındayım. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi doluyorum. 3 seferde çıkarak bir tane ikili trabzan yapacağım. Üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Şimdi 2 kez dolayarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. 1,
İkincisine giriyorum. 2 doluyorum. 3 yine doluyorum. 4. Şimdi bakın burada ne yapmıştık? Sık iğne, çakma trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan, bir kez dolayarak üçlü trabzan. Şimdi son kez 2 kez dolayarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi doluyorum. Bir kez dolayarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi doladım ikili trabzan. Bir kez daha ikili trabzan. Doluyorum çakma trabzan. Ve sık iğnenin de tam karşısına gelecek şekilde son kısma batıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde yaprağımızı oluşturuyoruz. Şimdi sabitliyorum. Dikmek için biraz ip bırakıyorum şöyle ve kesiyorum. Evet bakın kolu böyle koyuyorum. Gelişi güzel dikiyorum. Direkt bir sıralama yapmadım. Gelişi güzel diktim. Şuradan hemen sabitliyorum. Şöyle ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi bakın şöyle filelerin arasından kenar kısımlarına batarak dikiyorum. Bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Şu uç kısmını birazcık şöyle sabitliyorum. Ve diğer taraftan dikerek birleştiriyorum. En son olarak da bakın içe gönderiyorum. Arkada şöyle bir sabitleyip düğüm yapıp kesiyorum. Evet, son olarak çiçeklerini diktikten sonra görüyorsunuz şahane bir bluzumuz oldu. Şöyle düşük yakalı, çok cici tatlı bir tarzı oldu. Gerçekten hiçbir yerde yok. Tamamen yapımı bana ait güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediyseniz, videomu takip ettiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki bundan sonraki süper projeler için kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.